Herkese yeniden merhaba. Ben Cenk. XML TV'de yeni bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır video atmıyordum. 2025 yılını bitirdik ve Ocak ayının bugün 17'si. Ben de uzun zaman sonra bir video atmak istedim. Ve 2025'te çok da fazla albüm dinlemesem de geriye doğru baktığımda bayağı dinlemişim ya. Aslında ben dinlemediğimi düşünüyordum ama liste yaparken baktım birçok albüm geride bırakmışım. Şimdi yaklaşık 15 tane seçtiğimi düşünüyorum aralarından. Sırayla sizlere aktaracağım. Diğer arkadaşların videoları Aralık ayının sonlarında gelmişti ve tam 31'ine kadar onları yetiştirdim. Ama maalesef kendi videomu sığdıramadım araya. Ve şimdi videoya geçelim. Evet, 2025'te beğendiğim albümlerden ilki Death Hammer, Norveçli grup. Crimson Dawn isimli albümlerini Ağustos ayında çıkarmışlardı. İkili harika bir albüm daha yaptılar ve Thrash, Black, Death sevenleri hiçbir şekilde yanıltmadılar. Yani bunları aslında Blackened Speed Metal falan da denebiliyor ama gerçekten harika bir albüm. Kesinlikle tavsiye ediyorum Crimson Dawn albümünü. Hell Headbangers Records etiketiyle piyasadaki yerini almıştı. Kısa bir sıradaki albüm İzlanda'nın Reykjavik kentinden geliyor. Nexium, Black Death Metal çalan bir grup. Yanılmıyorsam 2020 favorilerim arasında da Seven Oracles albümleri vardı. İzlanda'nın Black Metal'liği ne kadar üst düzey olduğunu hepiniz biliyorsunuz ve birçok ünlü gruba sahipler ve kendine özgü has bir stilleri var olduklarını düşünüyorum. Sundrung isimli albümleri bu yıl çıktı ve Eylül ayı içerisinde avantgard müzikten piyasadaki yerini aldı. Tamamen kendi dillerinde şarkılardan oluşuyor ve bir iki tane de İngilizce besteleri var. 49 dakikalık harika bir black metal şöleni. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Sıradaki grup ise İsveç'ten Entrails, Grip of Ancient Evil isimli albümleri Hammer Heart Records etiketiyle piyasadaki yerini Temmuz ayı içerisinde almıştı. 11 şarkılık yaklaşık 50 dakikalık bir death metal şöleni, yani eski kafa death metal denebilir. Zaten grubun tarihine de baktığımızda 90'larda kurulmuş ama üretime tekrardan başlamaları 2008 yılını bulmuş. Onun üzerinde albümleri var. Her sene hemen hemen bir şeyler çıkartmışlar. Grip of Ancient Evil death metal severleri mutlu edecektir. Evet, bir sonraki grubumuz ise Amerika'dan Black Braids. Bu da atmosferik black metal yapan bir kişi mi diyeyim artık, grup mu diyeyim bilmiyorum. Konserlere de çıkıyor grup olarak ama oldukça farklı bir imaj ve sound yakaladığını söyleyebilirim. Black Braid 3 isimli albümleri, yani üçüncü albümleri bu yıl çıktı. 2022'den beri müzik hayatını sürdüren bir proje. Aslında tek kişilik, ismini okuyamayacağım şu anda, Şaggah Sovah isimli kişinin ürettiği albümler. Yani isim biraz zor tabii okuması. John Krieger diyelim, daha kolay olur. 36 yaşındaki arkadaşımız 3. albümlerine imza attı ve baktığımızda bu albümleri tamamen independent, yani bağımsız olarak çıkartıyor ve çok da başarılı video klipler ve görsellerle birlikte süslüyor. Çok fazla konsere çıktı geçtiğimiz sene. Tekrardan Avrupa dolaylarına gelirse ülkemize de uğramasını istediğim kişilerden biridir. Başarılı bir müzik yapıyor. Ben Judas Iscariot'un bazı şarkılarına benzetiyorum havasını. Onun kadar çiğ değil ama biraz daha böyle doğa, çiçek böcek de değil. Yani karanlık bir sound, soğuk bir sound. Ben başarılı buldum. Siz de bence beğeneceksiniz. Sıradaki grup ise Avusturya'dan Alastor ya da Alastor, nasıl okunduğunu tam olarak bilemeyeceğim. Bunu da aslında 90'ların sonundan bilebilirsiniz. 98-2000 aralarında böyle demolar çıkartan bir gruptu. Bir dönem birazcık ortalarda, daha piyasalarda iş yaptı ama sonra kayboldu. Yani bu kaybolma süresi 2006 ile 2016 arasını kapsıyor. Arada böyle single'lar atmışlar ama bir süre bayağı ön plandaydı bu arkadaşlar. Siz belki Noble North albümünden tanıyabilirsiniz, hatırlayabilirsiniz. Ben bu sene önüme çok fazla çıktı. Black Metal Promotion'da dinlemiştim sanırım. Ama onun haricinde mesela bir şarkı çalıp unutuyorsunuz ya, arkasında size YouTube ya da dinlediğiniz platform benzer şeyler çalıyor. Bu Alastor'u bana sık sık bir şarkının arkasında mutlaka çaldı. In the Embrace of Endless Forest. Bu da bağımsız çıkmış. 3 şarkılık, 18 dakikalık bir black metal albüm. 90'lar black metali bilirsiniz. Biraz daha böyle Nordik esintili, işte Satrikonlar, Immortal'ın bazı dönemleri, Siebenburgen,
ne bileyim işte Emperor'lar falan. Onların havasında bir grup. Biraz daha tabii ki çiğ bir sound'du bu. Dinlediğimde ben şaşırmıştım. Bu grubu biraz daha klavyeli, atmosferik falan gibi aklımda kalmış. Ama oldukça çiğ bir albüm. Bayağı başarılı yani. 90'lar sound'unu iyi yansıtıyor. O yüzden tavsiye ediyorum. Belki de 2026'da albüm çıkartırlar. Bilmiyorum yani. 2021'de de Cold Landscapes'i çıkartmışlar. Uzun zamandır ses yok. 2025'te de böyle bir 3 şarkılık bir şey yayınladılar. Yani grup elemanlarının açıkçası baktığımızda aktif olarak görebileceğimiz başka da grupları yok. Yani çeşitli underground gruplarda görev almışlar ve çalmışlar. Tavsiyedir, dinlemenizi öneriyorum. Bu sene demeyeyim artık, sanırım 2024'te gelmişlerdi, hatırlamıyorum. 2025 benim için çok iyi geçmediği için bazı şeyleri hafızamdan silmişim. 2024'te de gelmiş olabilirler. İstanbul'da izlemiştik Zargast'i ya da Zargast nasıl okuyorsanız. Finlandiyalı black metal grubu. Finlandiya'nın önde gelen black metal gruplarından biri. Oldukça aktifler, konserlere de çıkıyorlar, çeşitli split albümler, EP'ler, full albümler, devamlı üretimde ve aktifte olan gruplardan biri. Flame Within Flame World Terror Committee isimli plak şirketinden Mayıs ayı içerisinde, hatta Mayıs'ın sonunda piyasadaki yerini almıştı. Klasik Zargeist, Sargeist albümlerinden biri. Ama tabii ki eskisi kadar etkili gelmemişti bana. Sadece beğendim ama tabii ki bir Black Devotion, yani Satanic Black Devotion ya da Let the Devil In albümlerini beklemeyin. Ama yine de günümüz döneminde her şeyin birbirine karıştığı tarzlar, iç içe geçmiş türler olması sebebiyle kendine has, çizgisini bozmayan gruplardan biri olduğunu düşünüyorum ve devam ediyorum. Evet, sıradaki grup Amerika'dan Propanatica. Bu grup da oldukça eski, 90'lara dayanıyor kökleri ama yine belli aralıklarla müzik yaptılar ve 2007'den sonra biraz daha aktifleştiler. Yani 90'larda bir şeyler ürettiler, kaldı. Zaten biliyorsun Hawaii falan vardı. Eski işte 30 Aralık'ta falan yayınladığımız videolar arasında Murat'ın da önerileri arasındaydı. Hatta o bayağı bir arşivini falan da yapmış. Ben arşiv biriktirmiyorum artık. O yüzden herhangi bir şey satın almıyorum uzun zamandır, yaklaşık 6-7 senedir. Ama koli kolisiler duruyor. Bunları da bir ara satmak istiyorum. İlgilenen olursa bana yazsın. Profanatica'da sevdiğim Black Death gruplarından biri. Oldukça sağlam bir gruptur. Geçtiğimiz sene Wretched in Dead Angels EP'lerini yayınladılar. Ve bir de live albüm yayınladılar. Black Come Over Italy diye. Black Come'da zaten biliyorsunuz bu sene ilginç bir konser performansı ve konser öncesi muhabbetleri olmuştu. İlgilenenler bakabilir. Google üzerinden bulunabiliyor. Grubun ilginç bir ürünü vardı. Bunlar da birazcık tabii ki bu müziğin daha provokatif gruplarından biri. Zaten tarzı da belli, yılların grubu. Grup elemanları da 50'yi geçmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka dinlenemesi tavsiyedir bu albümün, daha doğrusu EP. Yine Hells and Bangers etiketiyle piyasaya çıkan bir EP, 6 şarkılık ve toplamda 21 dakikalık bir EP. Mutlaka Propanatica'ya bir göz atın derim. Evet, sıradaki grubumuz dünya çapında ünlü bir grup. Behemoth. Aslında hani son yıllardaki albümleriyle ben iyice sevdim. Yani tarzları ve görsel şovları falan çok hoşuma gitmeye başladı aslında. Eskiden çok sevmezdim bunları. Hatta ne bileyim, Demigod albümleri, Satanica albümleri çok fazla yavan geldi, Satanist falan. Ama şeyleri, yani Opus Contra Not Run'dan sonra ve The Seed of God gerçekten çok iyi bir albüm. Yani aralarında 3 sene geçmiş albüm çıkalı ama grup devamlı konserde ve videoda, yani devamlı bir aktivite halinde. Dünya turunda, işte ne bileyim, değişik videolar, işte her single'a bir video atıyor. Zaten bakarsınız YouTube'da 2-3 milyondan aşağı izlenmiyor. Şubat ayında da Türkiye'de çalacaklar, İstanbul ve Ankara'da bildiğim kadarıyla. Kaçırmayın derim eğer ekonomik durumunuz ve hafta içi sanırım konserler, iş hayatından fırsatınız olursa gidin mutlaka. Stuttgart da oldukça ses getiren bir albümdü. Yılın başarılı albümleri arasında koydum ben yani. Nuclear Blast'tan çıktı Mayıs ayı içerisinde. Zaten hemen hemen Shadow Elite, Shadow God, Luciferian, Sowing Salt, bunlara video, yani bir albümün yarısına video çekmiş. Şeyi çok iyi kullanıyorlar bence. Hem sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar hem de bu görsel efektlerle birlikte yaptıkları videolar oldukça iyi,
profesyonel bir grup. O yüzden çok da fazla bir şey diyemeyeceğim müzik kalitesine. Zaten herkes biliyor. Sevmese bile en azından hani ne yapmış Behemoth falan diye bir bakmışsınızdır illaki. Bu albümü de ben beğendim. O yüzden hani tavsiye ederim. Dinlemeyen olduysa tavsiye ediyorum. Evet, sıradaki albüm Yunanistan'dan Lucifer's Child. Sanırım birkaç kere gelmişti ve en son geleceklerdi, iptal oldu. Türkiye'de de sık sık çalan ve burada bir az da olsa bir kitlesi olan bir grup, başarılı bir grup, black metal grubu. Egonia Records etiketiyle Mart ayının sonuna doğru, yani Nisan gibi, yani neredeyse bir sene olmuş, bir albüm yayınlamıştı. The Illuminant. Biraz zor, dilim dönmedi. Oldukça iyi bir albüm. Önceki albümlerinin devamı niteliğinde. Zaten The Order'la piyasaya girmişlerdi. The Wiccan albümü de var 2015'ten, onu ben pek duymadım. Rotting Christ elemanların, Rotting Christ, Statis Ridis, Nightfall elemanlarından kurulan bir gruptu 2013'te. Şu anda da aktif olarak George Emmanuel, Rotting Christ, eski Rotting Christ, eski Necromantia hala aynı devam ediyor. Kostas ve Nick, vokalde Marios kadrosu bu şekilde 4 kişiden oluşuyor. The Illuminants 2025'in başarılı albümlerinden. Lucifer's Child'ın tarzı biraz hani içerisinde biraz yine Rotting Christ'ın o sektirmeli şarkıları vardır ya, dın 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 falan, klasik. Yani bütün Yunan gruplarda o hava var ama bir atmosfer de var, yani bir okült, ritüelistik atmosferde var şarkılarında. Bu patlamalarını seviyorum grubun. Falan şeklinde. Onlar benim hoşuma gidiyor. Bu albüm de bence iyi bir albümdü. Sıradaki albüm ise Fransa'dan Ad Hominem. Aslında tartışmalı bir grup. Biraz hani söylemleri ve imajlarıyla birlikte aslında yer alıp almaması konusunda çok emin değildim. Ama sevdiğim ve başarılı bulduğum bir albüm oldu. Hatta daha önce Climax of Hatred 2005 albümü de oldukça sevdiğim şarkılardan oluşan bir albümdü. Biraz çiğ black metal'in yanı sıra hafif böyle punk etkileşimli geçişler de var. Ama blast beat'i de kesmeyen hızda bir şarkı yapısına sahip. 2025'in bence iyi albümleri arasındaydı. Gerek sound olsun, gerek beste yapıları, trafikleri olsun. Ama hani sahnede yaptıkları şarkı, yani imajları falan çok, bilmiyorum, tercih edilebilir mi bilmiyorum. Ben çok tercih etmiyorum. Ama müzik olarak ve black metal olarak oldukça iyi bir albüm yapmış. Albümün ismi de Totalitarian Black Metal. Yani başarılı bir albüm. Kaiser Wolf Hanas, yani buradan hani bundan anlayabilirsiniz adamın ne düşünce yapısında olduğunu. Buradan çok fazla bahsetmek istemiyorum. O da kişisel tercihtir. Başarılı bir albüm olduğunu düşünüyorum Totalitarian Black Metal albümünü. Tavsiye ederim. Bir dinleyin en azından. Hani bu tarz War Black Metal falan tarzları var böyle. Gods. Onlara hitap eden bir şarkı sözü içeriği var ama sound tabii ki o tarz değil. Listede ufak bir değişiklik yapmak durumunda kaldım. Seçtiğim albümlerden bir tanesi 2024'müş. Onun yerine başka bir albüm eklemek durumundayım. Avustralya'dan Abominator, yine bir old school death black metal grubu, Melbourne'lü. Oldukça aktif bir grup. Yine kökenleri 1994'lere kadar dayanıyor. 99, 2001, 2003. Yani belli aralıklarla albümleri var. Dinlemenizi tavsiye ediyorum. The Fire Brethren isimli albümleri, bu ikilinin çıkarmış olduğu albümlerden sadece bir tanesi. Kasım ayının sonunda çıkmış. The Fire Brethren, old school kafalı, bayağı da okült, evil denilen böyle temaları işleyen bir grup. Hell's Headbangers'dan çıkmış. Zaten Hell's Headbangers'ın yayınladığı grupların genel anlamda belli bir kalitesi ve içeriği var. Yani işte Nancy Lauter'lar falan bilirsiniz. Hep belli bir temalarda gruplar yayınlıyorlar. Bu da onlardan biri. Mutlaka dinleyin diyorum, tavsiye ediyorum. Evet, son 4 albüme geldik. Bunlardan bir tanesi yılın sonuna doğru çıktı. Ukraynalı bir grup. 1914, yani 1940. Bu grup oldukça özgün bir tarzı var. Yani genel anlamda Birinci Dünya Savaşı temasını kullanıyor yıllardır. Yani kaç albüm geçti, o temada hala bir şeyler üretmeye devam ediyor. 1914'ü biliyorsunuz zaten, baştan beri bahsettiğim gibi savaş temasını kullanan bir grup. Sahne yapıları olsun, hikaye, tiyatral olarak sahnedeki davranışları olsun, yani şarkıların içerisindeki lirikler olsun, kullandıkları animasyonlu videolar olsun,
Tamamen o dönemden beslenen bir grup ve Viribus Unitis isimli albümleri de geçtiğimiz Kasım'ın ortasında çıktı. 1914 ile 1919 arasında olan dönemdeki yaşanmış hikayelerden ilham alıp liriklerini ve şarkılarını oluşturmuşlar. Burada tabii ki devamlı tüm albümü anlatamam. Ayrı bir video çekmek lazım ona, inceleme videosu. Videolarında mutlaka bakın. 1916 Südtirol Offensive, The Siege of Primzil ve ADE, Due Eskiye ve 3 tane klip çekmişler. Bunlara da mutlaka bakın. Bildiğim kadarıyla 1 milyondan fazla Spotify dinlenmesi olmuş. Geçenlerde grup paylaşmıştı. Oldukça ses getiren bir grup. Napalm Records etiketiyle piyasadaki yerini alıyor. Eğer aksilik çıkmazsa da grup Avrupa'da birçok ülkede çalacak. Buraya gelirler mi bilmiyorum. Kimse niyetlenmedi. Turne kapsamında bu taraflara gelmeyi. Gelirlerse de eğer her şey yolunda olsa da izlemek isterim. Tavsiyedir. Yani grubun şarkıları black metal, evet. Death metal, evet. Yani yer yer doom, evet. Yani birçok tarzı içerisinde barındıran kendine has bir sound. Buradan kendilerine selam gönderiyorum. Evet, sonlara doğru geldik. Yine yılın sonuna doğru çıkmış bir albüm Belçika'dan black metal grubu Enthroned bizlerle olacak. Season of Mist etiketiyle Ash Spawn isimli albümlerini Aralık ayında yayınladılar. Aslında çok ultra mega sevmedim bu albümü ama saygımdan ve sevgimden dolayı eklemek istedim yılın albümleri arasına. Eski Enthroned'un hızlı ve akışkanlığından ziyade bu albümde biraz daha yoğun, atmosferik ve yüksek hacimli bir gitar ve bas performansıyla birlikte yoğunluğu bol olan bir sound var. Yani bu karanlık atmosfer ve son dönem böyle Mgwa'nın falan filan böyle getirdiği yoğun gürültülü bir atmosfer içerisinde kavrulan bir sound'a sahip. Yani eski Enthroned geçişkenliklerini çok aramayın. Prophecies of Pagan Fire, Towards the School Throne of Satan falan gibi albümleri beklemeyin. Daha günümüz dönemini yansıtan bir sound olmuş. Onlar da yılların tecrübesi tabii. Yani 93 çıkışlı ilk albümünü de 95 yılında çıkartmış bir grup. Yani çoğunuzun hayatta olmadığı ya da agu dediği dönemlerden beri adamlar müzik yapıyor. O yüzden günümüz trendlerini takip etmeleri tabii biraz hem güzel hem değil. Yani belki de şey diyebilirler, abi biz yıllardır aynı şeyi mi çalacağız, biz de işte kendimizi güncel tutabiliyoruz. O da önemli bir şey aslında. Umarım bu grubu da tekrar izleme şansınız olur. Ben izlemiştim yurt dışında bir kere. Evet, sonlara doğru geldiğimizde ülkemizden bir grubu da eklemek istedim. Bütün gruplarımızda hepsinde eşit mesafede olduğumu buradan söyleyebilirim. Kimseye karşı herhangi bir pozitif veya negatif yorum yapmam. Bu çizgimi yıllardır bozmamaya gayret ediyorum. O yüzden şimdi de sadece tanıtım gibi geçmek istiyorum. Ama beğendiğimi de söylerim. Hazardous grubunun ilk albümü Let There Be Dark 2025 yılının, devamlı 2005'te takılıp kaldım demek. 2005'ten sonra pek yaşamadığım için herhalde. 2025 yılının Kasım ayının sonlarına doğru tamamen bağımsız olarak piyasaya çıktığı 9 şarkılık 30 dakikalık bir albüme imza attılar. Daha önce kendilerini birçok defa canlı izledim. Oldukça enerjileri yüksek ve iyi bir grup olduğunu düşünüyorum. Bu albümle de çıtayı bir tık daha yükselterek devam ettirmişler ve bundan sonra da sık sık sahnelerde göreceğimize inanıyorum ve bu tip thrash metal gruplarımızın daha fazla olmasını istiyorum diyorum ve son albümümüze geçelim. Son albümümüz ise Marty Dödt ya da Marty Röt. Yine bir İzlandalı grup. İsminin okunması biraz tabii ki zor. İzlandalı, Fransız ve İtalyan elemanlar varmış. Ama şu anda Amerika'da yaşıyorlarmış. 2 kişilik olarak gözüküyor ama sanırım önceden değil bu diğer elemanlar. Evet, diğer elemanları daha öncedenmiş. Bu da kısaca kopya çekiyorum, çaktırmayın. Bu grubun ilk albümü Black Metal çalıyorlar. Sound olarak zaten bildiğiniz gibi İzlanda Black Metal'inin temel taşlarını korumuş bir sound'a sahipler. Yani biraz böyle dinlediğiniz zaman içinizde böyle bir şeyler canlanıyor. Nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Yani benim öyle oluyor en azından. Bu Miss Spearmint falan, hani o tarz gruplar böyle ince taramalı riffleri vardır ya böyle falan. Onlar gerçekten insanı
enerji yükselmesine ve soğuk hissetmesine neden oluyor. Martin Rödün Traum Schnir Elzins isimli albümü 4 şarkılık. Şarkıları da uzun uzun. 9'ar 8'er dakikalık 4 şarkı 36,5 dakika. Bunlar da Debumur Morty'den çıkartmış albümlerini ve Mistis Chaos'la birlikte çıkarılmış bu albüm. 6 panelli dijipack ve 20 sayfa kitapçığıyla birlikte yerini almış. Bu da tabii ki bu işe oldukça yatırım yaptıklarını gösteriyor. Grubun albümünün ismi de İzlandaca Dream Visions of the Fire anlamına geliyormuş. Yani ateşin rüyasal vizyonları falan gibi herhalde Türkçe'ye çevirebiliriz. Oldukça değişik bir tema diyebiliriz belki de. Yani Zarasutra falan olabilir ama İzlanda'da ne işleri var onları işleyecek. Tabii ki bilemiyorum. Oranın mitolojisi çok farklı. Bu da aralığın sonlarına doğru çıkmış bir albüm olduğu için sıcağı sıcağına dinleyip not almıştım. Böyle 15 grubu tamamladım. 2026'nın ilk videosuydu benim için. Umarım tekrardan aktif bir şekilde video yapabilirim. Herkese teşekkür ederim. Kanala like atmayı falan unutmayın. Yorum da atarsanız çok güzel olur. Hatta katıl butonu falan var. Oradan da bakarsınız. Kanal güzel ya. Ben de şuraya bir 100 lira 200 lira katkıda bulunayım da kanal bir şekilde devam etsin diye düşünürseniz bekleriz. Katıl butonu teşekkürler bölümü var. Oradan bize ulaşırsanız sevinirim. Görüşmek üzere.